Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Bununla güzel, harika bir model başlayacağız. Modelimiz çok farklı arkadaşlar. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bu model kendi lastikli arkadaşlar. Ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok. Aralardaki boşluklarda haroşa olarak yapılıyor. İlk başta da haroşa ile başladığımız için lastik olarak geçiyor. Onun için şimdi 3 diş haroşa yapacağım. Yani 6 sıra düz olarak öreceğim. Ön yüzünde de arka yüzünde de 6 sıra düz örünce 3 diş haroşamız oluşacak. Bakın şu anda bir sıra haroşamız oluştu. Bu şekilde devam edelim. Modelimiz oldukça kolay bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde hepsinde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Şöyle ajurlu bir model. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. Yine düz olarak örgümüzün ön yüzünde 3 sıra haroşamız oluşmuş olacak. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Evet. Şimdi 5. sırayı yapıyorum. 5. sıra ön yüzündeyim örgümün. Yine düz olarak örüyorum. Son sırayı da yapalım. 6. sıra yine düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimiz
7. ve 8. sırada farklı bir işlem yapacağız. Modeli şekillendireceğiz. Model 10 sıradan oluşmakta. Hep bu 10 sıranın tekrarını yapacağız. Evet, 6 sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın 3 sıra haroşam oluştu. 1, 2, 3. 3 sıra haroşa oluştuktan sonra şimdi modeli şekillendireceğiz. 7. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi şu şekilde bir kez doladım. Sıradaki 3 ilmeğimi 1, 2, 3. 3 ilmeği üçünü bir şişime aldım. Düz örerek kestim. Şişimden çıkarttım. Ördüğüm bu ilmeği bir kez daha örüyorum düz olarak. Şimdi şişime 2 kez doluyorum. 1, 2. 2 kez doladım. Daha sonra sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz ördüm, kestim, şişimden çıkarttım. Sağ şişimdeki tek ilmeği, ördüğüm ilmeği tekrar düz olarak ördüm. 2 kez doladım. Aralarda 2 kez, kenarda sadece bir kez doluyoruz. İlmeğimi 2 kez doladım şişime. 3 ilmeği 1, 2, 3 ilmeği aldım. Düz örerek kestim. Şişimden çıkarttım. Ördüğüm ilmeği, tek olan ilmeği tekrar düz olarak ördüm. 1, 2, 3 kez doladım. Pardon, 2 kez doladım. 3 ilmeği, üçünü bir aldım. Şu şekilde düz ördüm, kestim yani. Tek kalan ilmeğimi de tekrar düz olarak ördüm. 1, 2, 2 kez doladım şişime ipimi. 3 ilmeğimi, üçünü bir alarak düz ördüm ve kestim. Bu ördüğüm ilmeği bir kez daha ördüm. 1, 2, 2 kez doladım. Son 3 ilmeğim kaldı. Onu da üçünü bir aldım ve kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Tek olan ilmeğimizi de bir kez daha düz olarak örelim. Kenarda bir kez doluyorum. Bir kez doladım. Kenar ilmeğimi daha sonra ördüm. 7. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın tek olan ajurlu ilmeğim var. Onu düz olarak ördüm. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm. Şu 2 tane doladığım ilmeğin birincisini ters örüyorum. Pardon. Birincisini ters ördüm. 2 kez doladığımız. Daha sonrakini ikinciyi düz ördüm. Ve bu ördüğüm ilmeği ters. Evet, şu ilmeğimi ters ördüm. 2 kez doladığım şu ajur yaptığımı birincisini ters, ikinci düz olarak örüyorum. Şöyle. Bu ilmeğimizi ters. Ajura geldiğimizde birincisini ters örüyorum, ikincisini düz örüyorum. Bir ters, ajurlunun ilkini ters, ikincisini düz. 2 ters oluyor yani. Bu ilmeğimle ajurlunun birini ters ördüm. 2 ters, bir düz. Bu ilmeğimi ters ördüm. Yanındaki ajurumu da yine ters örerek sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 9. sıra ön yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
9. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Dokuzuncu sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamladık. Bakın şöyle bir görüntümüz var. 10. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 9. sıra ön yüzündeyiz. Pardon, 10. sıra arka yüzündeyiz. Ben 9 dedim herhalde. 10. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Bazen sıraları karıştırıyoruz böyle. Evet, modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle olacak. Şimdi araya tekrar 3 sıra, pardon şöyle 3 diş haroşa yapacağız. Daha sonra şuradaki işlemleri yapacağız. Yani hep bu 10 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. Ben bir de size şöyle ilerlemiş halini göstereyim. Evet, bunu da daha önce yaptım. Modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da beraber yaptık. Bakın model zaten kendi lastikli olduğu için, haroşalar arada ve altta olduğu için ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Evet. Model böyle ilerleyecek. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Her örgüde de uygulayabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerine pek uymaz. Evet. Yani mevsimlik yelek, hırka olarak yapabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Şu aradaki 2 kez doladığımız ajurlarımızda bakın şöyle bir görüntü veriyor. Birini ters, birini düz örmüştük. Onun için şu aralarda da böyle pıtır pıtır bir görüntüler oluyor. Gayet güzel ve kullanışlı bir model. Her türlü ipte de kullanabilirsiniz yapacağınız örgüye göre. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.